Geçen hafta sonu şöyle bir keyif yapayım dedim. Bir kahve, yanında da bir dilim pasta yemek istedim. Hesap geldi ve bir dilim pastanın 40 lira olduğunu gördükten sonra şok oldum. Yani eskiden bir bütün pastaya 40 lira verirken bir dilim pastaya artık 40 lira veriyoruz. Ben de düşündüm ki ara sıra kahve keyfimizi, şöyle kahve partilerimizi evde yapabiliriz. Yanında da pastası eksik olmayacak tabii. O yüzden ben de sizin için dışarıda en sevilen pastalardan biri olan latte pastayı, yani kahveli pastayı hazırladım. Ve tanesi 12,5 liraya gelecek. Bence oldukça uygun. O zaman çayımızı kahvemizi hazırlayalım. Latte pastayı yapmaya başlayalım. Kahveli pastayı hazırlamak için öncelikle pandispanyasını yapmamız gerekiyor. Mükemmel bir pandispanya yapabilmek için bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Özellikle yumurtanın. Ve aynı zamanda yumurta ile beyazı ayrı ayrı işleyeceğiz. Bunun için yumurtanın sarılarını ve beyazlarını ayırıyoruz başta. Yumurtanın beyazına sarıları düşürmemeye veya sarıları patlatmamaya çok dikkat edin. Yoksa diğer türlü köpürmez. Pandispanya hazırlarken en az 4 yumurta kullanmak gerekiyor ama eğer yumurtalarınızın boyutu küçükse 5 veya 6 adet de kullanabilirsiniz bu arada. Yumurtanın sarılarını kenara alıyorum. Beyazını orta ayarda mikserde çırpacağım. Acele etmeyin. Acele ederseniz köpürmeyebilir. O yüzden orta ayarda yavaş yavaş çırpmaya devam edeceğim. Çırparken de toz şeker de ilave edeceğim yavaş yavaş. Pandispanyanın içerisinde toplamda 3 kahve fincanı toz şeker var. Ama biz bunun içerisine yarısını koyacağız. Bu arada kahve fincanı deyince kocaman bir fincan gelmesin aklınıza, Türk kahvesi fincanı. Şöyle kenarlarını topluyorum. Gayet güzel bir yumurta beyazımız oldu. Şöyle yukarıya doğru kaldırdığınızda bu şekilde kalıyorsa olmuş demektir. Tabii ki kaseyi de ters çevirebilirsiniz. Daha önceden yaptığım gibi. Yumurta beyazını kenara aldım. Yumurta sarılarını işleyeceğiz şimdi. Hemen gelsin 4 adet yumurta sarımız. Toz şekerimizi koyacağız ve karıştıracağız. Hafif rengi açıldı, şekerleri içerisinde eridi, katı malzemeler konmaya hazır. Öncelikle unumuz var, kabartma tozumuz ve vanilinimiz var. Bunları eleyerek koyacağız çünkü mükemmel bir pandispanya için elemek çok önemli. Kahve fincanı ölçümüzle devam ediyoruz. Açıklamalar kısmında zaten gramajları muhakkak yazacağım. 4 kahve fincanı unumuz var burada. Kontrollü olarak ekleyeceğim. O yüzden bir kısmını burada bırakıyorum. Toz vanilin. Bunun içerisinde vanilya özütü de çok güzel olur. Daha önceden aldıysanız zaten çok uzun süre kullanıyorsunuzdur. Kabartma tozumuz 1 paket. Yavaş yavaş eliyorum. Bu eleme işlemi hem daha kabarık bir pandispanya elde etmemizi sağlayacak ve de topaklanma olmasını engelleyecek. Pandispanyamızın kahveli olması, böyle buram buram kahve kokması için biraz da granül kahve ekleyeceğim. Çok fazla koymayacağım. Hafif bir rengini değiştirsin. Böyle bir ufak bir aroma versin diye 1 çay kaşığı kadar granül kahve koydum. Bir de 3-4 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında su koyuyorum. Çünkü kuru malzememiz bol bol girdi. Şimdi karıştırırken muhakkak toparlanmasında zorluk çekeceğiz. Bu arada illa granül kahve kullanmanıza gerek yok. Güzel bir espresso yapmışsınızdır, bayağı sert. Onu da bunun içerisine koyabilirsiniz. Ayrıca su koymanıza da gerek kalmaz. Şimdi güzelce yine karıştırıyoruz. Oh, 1 çay kaşığı kahve bile mis gibi kokuttu burayı. Pastayı yapınca ne olacak hiçbir fikrim yok. Şöyle kasenin kenarlarında kalanları da ortaya doğru alıyorum. Kıvamı oldukça koyu oluyor. Siz tabii ki karıştırırken yine bir topaklanma olacak. Orada ara ara birazcık su yedirerek bu kıvama getirseniz yeterli. Çok fazla su koymamaya da dikkat edin. Şöyle ağdalı bir kıvamda olması bizim için yeterli olacaktır. Koyu ama biraz da akışkan olması gayet güzel bir kıvam verecektir size pandispanyada. Şimdi bu hazır. Yumurta beyazımız da hazır. Ne duruyoruz? İkisini birbirine karıştıralım. Yavaş yavaş yumurta beyazından
sarısının olduğu karışımın içerisine koyacağız ve alttan üste doğru köpüğü asla söndürmeden yavaş yavaş karıştıracağız. Pandispanya ile kek arasında ne fark var diye soruyor olabilirsiniz. Yine ben sizin içinizi okuyorum. Pandispanya biraz daha süngerimsi bir yapıda ama pastaların o formunu da koruyabilecek kadar da sert oluyor. Kekte yumurtayı ayrı, beyazını ayrı çırpmak zorunda değilsiniz. Tabii ki böyle yapılan kekler de var. Ama genelinde bütün yumurtayı şekerle çırpıp daha sonradan malzemeleri ekliyoruz. Bu da onun daha nemli ve yapısının biraz daha yumuşak olmasını sağlıyor. Arasındaki en büyük fark aslında iç dokularının yapısı diyebiliriz. Sizin evde normal yaptığınız sade bir kek vardır, kakaolu kek vardır. O keki de tabii ki de bu tarifte kullanabilirsiniz. Ama yok, ben pandispanya ile hiç uğraşmak istemiyorum Yasemin derseniz, evde kekim de yok diyorsanız gayet hazır olan pandispanyalardan kullanıp bu tarifi en hızlı şekilde hazırlayabilirsiniz. Rengi de tam bir latte olmadı mı? Sıra geldi pişirmeye. Fırın tepsimi aldım, üzerine pişirme kağıdını serdim ve şimdi bu müthiş kokulu pandispanya harcını güzelce yayıyorum. Şimdi ben dibini sıyırıyorum diye kamera arkasındaki canım arkadaşım yine bana kızıyordur. Çünkü dibini sıyırmayı çok seviyor. Ben de çok seviyorum muhallebilerin, kek harçlarının dibini sıyırıyorum. Çiğ halini daha çok seviyorum ben. Siz de öyle misiniz acaba? Şimdi bunu güzel bir şekilde yayıyorum. Fırın 180 dereceye daha önceden ayarlandı, fanlı ayarda. Şimdi orta rafına koydum ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca kabararak pişecek. Kek gayet güzel bir şekilde oluyor. Şimdi muhallebisi, yani aslında içerisindeki kremayı hazırlayacağız. İçerisinde güzel bir kahve aroması da olacak. Her yerinden kahveyi hissediyor olacağız yani. 4,5 su bardağı sütü tenceremize ekliyoruz. Kahvemizi alıyoruz. Sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar, yani 2 çay kaşığı granül kahvemizi de koyduk. Bu arada granül demem sizi şaşırtmasın. Bazen granül kahve ne diyoruz ama hepimizin aslında hayatında olan bir kahve. Bu çözünebilir kahve olarak da geçiyor. Instant kahve olarak da geçiyor. Bu aslında 1901 yılında Satoru Kato adlı bir adam tarafından bulunmuş. Demlenmiş kahveyi aslında dondurarak bir şekilde kimyasallarla hazırlamış ve bu granül kahveyi fuarlarda tanıtmaya başlamış Amerika, Chicago'da. Ama adam patentini almamış. Patentini almadığı için de muhtemelen başkası aldı ve günümüze kadar geldi. Yani aslında hepimizin evinde olan, bütün marketlerde satılan granül kahve aslında partikül haline gelmiş kahve demek. Ben herkesin evinde bulunabilir bir kahve olduğu için granül kahve kullanıyorum. Hem de çok daha maliyeti düşük oluyor. Ama siz tabii ki de normal çekirdekli kahve veya Türk kahvesini demleyerek suyunu kullanabilirsiniz. Hem kremada hem de pandispanyada. Şimdi toz şekeri ilave ediyorum. 80 gram, yani 1 su bardağından 2 parmak az. 2 yemek kaşığı nişasta, buğday nişastası olur, mısır nişastası olur, hiç fark etmez. 2,5 yemek kaşığı un, 1 paket vanilin ve 2 adet yumurta sarısı. İyice karıştırıyorum. Sonra altını açacağım. Buradan hiç ayrılmayacağım. Koyulaşana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Koyulaşmaya başladı. Böyle bir 2 dakika kadar bir taşım kaynatıyorum. Altını kıstım ve tepeleme 1 tatlı kaşığı tereyağını koyuyorum. Parlak bir görüntüsü olacak. Şöyle karıştırdım. Şimdi bunu sığ bir tepsiye alacağım daha çabuk soğuması için. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Sıkma poşetine koymamız gerekiyor. O yüzden 1 saatte buzdolabında soğutacağım. Pandispanyamız harika bir şekilde pişmiş. Buram buram o mis gibi kek kokusu geliyor. Şimdi yaklaşık bir 20 dakika soğuması gerekiyor. Biz de o sırada çikolatalarımızı benmari usulü eritelim. Bitter çikolatamız var. Yaklaşık 60 gram. Hemen kaynamış olan suyumuza attık. Bir de beyaz çikolatamız var. Beyaz çikolata biraz daha fazla. Yaklaşık 160 gram kadar. Ama 160-200 gram arası kullanabilirsiniz. Bol bol üzerine dökmek istiyorsanız daha fazla kullanın. Beyaz çikolatamız kuvertür. Biz daha önceden almıştık. Sonunu sizin için kullanıyorum şu anda.
Çikolatalar eridi. Şimdi ocakların altını kapattım. Beyaz çikolatanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar dolu dolu krema ekliyorum. Böyle bir anda kesiliyormuş gibi olabilir, topaklanabilir, yağ üst yüzeye çıkabilir. Hemen hızlıca çırpıp veya biraz daha bir miktar daha krema ekleyerek beyaz çikolatanızı kurtarabilirsiniz. Hiç korkmayın. Şöyle parlak bir beyaz çikolata elde ettik. Şimdi biraz rengini kırmak için bir tutam çözünebilir kahveden koyuyorum. Her şey hazır. Artık birleştirme zamanı. Kremamız da soğudu. Pandispanya da gayet güzel bir şekilde soğudu. Her şeyin soğuk olması çok önemli bu noktada. Tezgahımıza pandispanyayı alıyoruz ve porsiyonluyoruz. Toplamda 4 tane çıkıyor ama ben kenarları kullanarak bir tane daha çıkaracağım. Yani toplamda 5 adet kahveli pastamız olacak. Haydi keselim. Pandispanyaların tersini çeviriyorum ve biraz kahveyle ıslatıyorum. Ben çok şekerli sevmediğim için bu kahvenin içerisine şu anda şeker koymadım ama normal pasta yaparkenki gibi şekerli kahveyle ıslatabilirsiniz. Çok fazla da ıslatmayın, sonra dağılır. Öbürünü de aynı şekilde ıslatıyorum. Sünger gibi çekiyor. Şimdi kremamızı koyuyoruz. Bir sandviç gibi kapatıyoruz. Üzerine de hafif bir çizgi geçiyoruz. Çok fazla krema olmasın üzerinde çünkü beyaz çikolata gelecek. Tutması gerekiyor. Bu şekilde sıvadığımız pastaları bir ızgaraya koyacağım ve orada çikolata sosunu dökeceğim. 5 tane pastamız hazır. Şimdi onları dinlenmesi için buzdolabına doğru uğurluyoruz. 30 dakika dinlenecekler, ardından üzerini çikolatayla kaplayacağız. Yarım saattir güzelce soğudular. Biraz böyle içlerine çektiler kremayı. Şimdi beyaz çikolatayla kaplama zamanı. Her birinin üzerine birer kaşık beyaz çikolatayı döküyorum ve ardından sıvayacağım. Kenarlarının çok muntazam şekilde sıyrılmasına gerek yok çünkü fındıkla kaplanacak. Önemli olan üst kısmının güzelce sıyrılması. Bir de siyah çikolata koyacağız üzerine. Şimdi üzerlerine bitter çikolatadan şöyle güzelce gezdiriyoruz. Gelişi güzel gezdirebilirsiniz. İsterseniz şekil verebilirsiniz. Kürdanla beyaz çikolatayla karıştırabilirsiniz. Biz de onu yapacağız. Şöyle elinizdeki kürdanla böyle sanki ebruli yapar gibi şekiller verebilirsiniz. Çikolata dondu. Şimdi artık fındıkla kaplıyoruz ve artık yiyelim diyoruz, değil mi? Şöyle bir spatula ile aldım. Kenarlarını şöyle iyice fındıkla kaplıyoruz. Ben normal fındığı, kavrulmuş fındığı robotta geçirdim ve o şekilde kullanıyorum ama pirinç fındık da görüntü olarak da çok güzel duruyor. Bu da böyle biraz daha yumuşacık bir dokusu varmış gibi gösteriyor. Hemen kahvemi demledim ve getirdim çünkü bu kahvesiz gitmez. Kokusu böyle buram buram beyaz çikolata, kahve ve biraz da fındığın harmanlanmış hali gibi. Biraz da balayı kurabiyesine benziyor. Daha önceden yapanlar varsa o fırından çıkan müthiş kokuyu biliyordur. Size aktarabilmek adına bence en iyi anlatan tarif o. Şimdi de bir tadına bakalım. Sabahtan beri bu anı bekliyorum. Bir çatal daha almamak için kendimi zor tutuyorum. Çok hafif, şekeri tam kıvamında ve böyle bir kahveyle fındığın dansı. Evde böyle kahve partisi yapmak isterseniz, çay partisi yapmak isterseniz muhakkak bu tarifi deneyin. Dışarıdakinin birebir aynısı, hatta çok daha lezzetlisini yaptık. Denerseniz yorumlarda paylaşmayı unutmayın ve bu emeğin karşılığı olarak bize
sadece bir minik like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.